İçtihat hakkında Bediüzzaman Hazretleri'nin 27. sözü yani İçtihat Risalesi ile alakalı değerlendirmelerimi sunmuştum. Bazıları pekala ya Hoca Efendi diyorlar. Yani Hoca Efendi'nin içtihat hakkındaki düşünceleri, görüşleri, bu konuda bir şey demeyecek misiniz? İşte onu demeye çalıştım bu video serisinin ilkinde. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Cenab-ı Hak gönlünüze göre versin. Gönlünüzden geçen şeyler onun muradıyla örtüşsün inşallah. Değerli dostlar, değerli izleyiciler ve değerli arkadaşlar, ele almış olduğum konularla alakalı ister yapılmış olan içtihatlardan tercih olsun, isterseniz bazı güncel ve aktüel meselelerde yapılması gerekli olan içtihadi yaklaşımlar olsun. Bunları dile getirdiğim zaman pekala sen Bediüzzaman'ın İçtihat Risalesini ya da içtihat hakkındaki görüşlerini okumadın mı diyenler oluyordu. Bunlarla alakalı 27. sözü merkeze koyan, ta 1921'lerde Üstad Hazretleri'nin içtihatla alakalı söylemiş olduğu sözleri de ona ilave ederek bir değerlendirmede bulunmuştum. Bunun üzerine gelen bazı yorumlar oldu. Pekala Hoca Efendi'yi nereye koyuyorsun? Hoca Efendi'nin bu konudaki düşünceleri konusunda da bir şey demeyecek misin diyenler oldu. Şimdi onu ele alacağım. Yalnız biraz uzun olabilir bu. Uzun olabilir derken seriyi kastediyorum. Çünkü YouTube izleyicisinin dinleme sınırları ancak 20 dakikayla 25 dakikayla sınırlı şu an itibariyle. Dolayısıyla 50 dakikalık, 1 saatlik, 1,5 saatlik muhabbetler yapma imkanı yok. Onun için bölmek de gerekebiliyor. Dolayısıyla belki 2 videoda, belki de üçüncüsü olabilir. 3. videoda yani 3 video ile bu hususu ele almaya gayret edeceğim. Şimdi Hoca Efendi ve içtihat denildiği zaman akla gelen ilk şey ne olsa gerektir? Hoca Efendi'nin içtihat tanımı değil mi? İçtihada yaklaşımı, onu nasıl bir çerçeve içerisine alıp tanımladığı. Bakın ben size Mazlum Ork dergisine vermiş olduğu röportajdan içtihat tanımını okuyayım önce, ondan sonra konuşmaya devam edelim. Diyor ki Hoca Efendi, içtihat en son ve evrensel din olan İslam'ın farklı zaman dilimleri ve değişik coğrafyalarda sakin insanoğlunun karşısına çıkacak problemlere çözüm üretebilmesi için kitap ve sünnetin sınırlı naslarından sınırsız meselelere, hükümlere de diyebilirsiniz, uzanmasının farklı bir ünvanıdır. Demek ki ortada bir üst otorite var. O üst otorite Kur'an ve sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanları, uygulamaları ve tabii ki Allah'ın Kur'an'ında zikretmiş olduğu ayetlerin tamamı. Dolayısıyla bunlar üst otorite oluyor Hoca Efendi'ye göre, ama bunlar sınırlı. Dolayısıyla meselelerimiz ise sınırsız. Onun içindir ki işte bu sınırlı naslardan sınırsız meselelere hüküm üretmeye çabası olarak değerlendiriyor burada Hoca Efendi içtihadı. Bu tanımı yapacağımız muhabbet boyunca mutlaka zihninizin bir kenarına koymanızı hararetle tavsiye ederim. Zira bütün mesele bunun üzerinde dönecek. Gelelim genel değerlendirmelere. Nedir genel değerlendirmeler? Benim aklıma Hoca Efendi ve içtihat denildiği zaman 3 tane şey geliyor. Bunlardan bir tanesi hani böyle sloganvari, adeta gazetecilerin eline alın bunu manşet yapın der tarzda bir cümlesi. Bugünkü fıkhi müdevvenatla, bugünkü içtihatlarla Korucuk köyü bile idare edilmez. Bu benim ve benim gibi Hoca Efendi'ye sağlığında yakın olmuş, talebe olmuş, sohbetlerine katılmış yüzlerce insanın şahitlik yapabileceği bir sözüdür. Bugünkü içtihatlarla, bugünkü fıkıh müdevvenatıyla Korucuk köyü bile idare edilmez. Neden? Zira ciddi bir yenilenme olmamış. Hele hele idari yapılanma adına ortaya konulmuş olan teoriler veyahut da pratikler, bu konularda ciddi bir tecdid olmadığından, ciddi bir ıslah olmadığından dolayı bizim
o konuda yazılmış olan içtihadi yaklaşımlarımız, görüşlerimiz, isterseniz idare felsefesi diyebilirsiniz, isterseniz siyaset teorisi diyebilirsiniz, hep eski zamanlarda yazıldığı şekliyle kalmış, günümüzde de çok intikal etmemiş. Hani daha öte şeyler de söyleyebilirim. Yani İslam siyaset felsefesi adına ortaya konulmuş olan klasik kitapları, bir Farabi'nin El Medinetül Fazlasını, bir Nizam-ı Mülk'ün Siyasetnamesini, bir Maverdi'nin Ahkam-ı Sultaniyesini ele aldığım zaman söyleyeceğim çok farklı şeyler, çok fazla şeyler var ama o konuya hiç girmeyelim şimdi. Pekala, tamam, bunu diyor ama arkasından ne diyor? Arkasından diyor ki bu bizim kitaplarımızda var olan idare hukukuna ait bu değerlendirmeler, yani Korucuk köyünü bile idare etmeyecek olan bu değerlendirmeler tedvin edilmeli. Günümüz şartlarına uymayan şeyler üzerinde yeni içtihatlar yapılmalı, yeni düzenlemeler yapılmalı. Ama oradaki hükümler bugünkü bizim hayatımıza çözüm üretiyor ise şayet yeni içtihatlara girmeye de gerek yok. Bu bir fantazi arayışı olur diyor. Evet, bunu defalarca söylemiştir. Dolayısıyla Hoca Efendi ve içtihat denildiği zaman akla gelen ilk şey bu. Daha doğrusu benim aklıma gelen ilk şey bu. İkincisi kolektif içtihat ya da heyet içtihadı, encümen-i daniş diye de ifade ederdi. Artık böyle ferdi anlamda içtihatlar yapma günümüz dünyasında mümkün değildir. Çünkü meseleler alabildiğine girift. 10 bin nüfuslu İmam-ı Azam'ın yaşamış olduğu Bağdat gibi bir yerde yaşamıyoruz. Global bir dünya içerisinde yaşıyoruz. Farklı disiplinlere alakadar eden o kadar çok meseleler var ki bir tek insanın, bir tek ilahiyatçının, bir tek dini aleminin, bir tek medresede bulunan müderrisin bu meseleleri bütünüyle cover etmesi, ihata etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla mutlaka konuyla alakalı o konunun uzmanları, neleri ilgilendiriyorsa, tıpsa doktorlar, ekonomi ise mutlaka ekonomistler, finans sektöründe çalışan insanlar ve benzeri orada olmalı bir masanın etrafında ve yapacakları içtihadi yaklaşımı hep birlikte yapmalı. Herkesin görüşü ortak bir noktada buluşmalı ve o kesişim kümesi içerisinden bir hüküm çıkmalı derdi. Bu müstakil bir video olarak ele alacağım bunu. Yani heyet içtihadı, kolektif içtihat dediğimiz, encümendi daniş dediğimiz ya da fetva kurulu diyebilirsiniz. Bunları, yani bütün bu konuyu müstakil bir video olarak belki ikinci, belki üçüncü seride ele alacağım. Gelelim Hoca Efendi ve içtihat denildiği zaman aklıma gelen üçüncü husus. Nedir? Hoca Efendi'nin fıkhi, içtihadi yaklaşımlardan kaçındığı. Doğru bu. Yani 2020 yılını alırsanız vefatına kadar olan süreci ya da 2010 yılını alıp 2020'ye kadar geçen süreci alırsanız ya da 2000'den yani 1999'dan işte vefatına kadar olan Amerika sürecini alırsanız doğru. Geriye gidelim 2000 yılından veya 1999 yılından 1990'a kadar Türkiye'de yaşamış olduğu yılları alırsanız kısmen doğru. Biraz daha geriye gidelim 1980'den 1976'ya kadar gidelim. 1980'e kadar gidelim. 76 değişim Bornova'da vaiz olarak başlamış olduğu dönem, o çok önemli de onun için 76 dedim. O döneme gidelim fakat o dönem için doğru değil. Neden? Çünkü hangi hoca efendi sorusuna vereceğimiz bir cevap olmalı burada. Evet, 1976 ile 1980 yılları arasında Hoca Efendi fıkhi meselelerde çok açık, seçik, net bir şekilde görüşlerini beyan etmiş. Eğer bunun adına fetva verme diyorsanız fetva vermiş, içtihat yapma diyorsanız içtihat yapmış. Nereden mi biliyorum? Hayatın içerisinden. Alın 1976 ile 1980 yılları arasında Bornova Camii'nde hani kutuya soruların konulup cevapların, irticali cevapların vermiş olduğu o sorulara bir bakın bakalım. O 4 yıl boyunca yatsı namazlarından önce yapmış olduğu sohbetlerde sorulan o kadar çok fıkhi mesele var ki, o kadar çok fıkhi mesele ve hepsine de cevap vermiş Hoca Efendi. Hem de onların bazılarında içtihat yapmış, bazılarında tercih yapmış. Ve ben onu Türkiye'de kaldığım yıllarda çalıştım. 500 küsür sayfalık o konuşmaların dökümünü aldık, yazılı dökümünü. Sadece fıkhi bağlamda söylemiş olduğu sözleri bir kitap halinde topladım veyahut da bir dosya halinde topladım. 500 küsür sayfalık Hoca Efendi'nin
Orada bir müdevvenatı var. Bugün sözlü müdevvenatı arasında isterseniz bulabilirsiniz. Yazılı olarak o yayınlanmadı ama fakat duruyor, bir yerde duruyor, odasında halen daha duruyor. Dolayısıyla yani bir 1976 ile 80 yıllar arasındaki Hoca Efendi içtihadi meselelerde hiç de veyahut da tercih yapılması gerekli olan meselelerde, güncel aktüel meselelerde kendisine sorulan soruların hepsine, tamamına cevap vermiş. 1990'dan sonraki yıllarda bazen işte İlahiyat Fakültesi'ndeki bazı hocalara atfetmiş, onlara sorun demiş, kendisini bir adım geriye çekmiş fıkhi meselelerde. 2000 yılı ve sonrasında Amerika'da biraz daha geriye çekti. Evet doğru, tekrar söylüyorum, evet doğru, Hoca Efendi fıkhi konularda içtihadi yaklaşım sergilemekten kaçınırdı ama son dönemleri itibariyle daha önceki dönemlerde bu içtihadi yaklaşımları sergiledi ya da tercihlerde bulundu. Evet, bunu baştan başa söyledikten sonra bir örnek verebilir misiniz derseniz hemen vereyim isterseniz. 1976'da Rü'yeti Hilal konferanslarında dile getirdiği düşüncelerine bakın. Onların hepsi bir tercihtir. İçtihadi bir yaklaşım değildir. Yapılmış olan içtihatlardan bir tercihte bulunmuştur. Ve yapmış olduğu o tercih, öyle değil mi? Türkiye'de hatta birçok İslam dünyasında kabul edilen görüşlerin aksinedir. Bunu söyleyebilir mi halkta? Efendim 2006 yılında İmam-ı Şafii'nin küfrü savaş sebebi görmesiyle alakalı görüşüne karşı çıktığını ben biliyorum. Hayır, bu yaklaşım yanlış dedi. Bu içtihadi bir tercih değil midir? Evet, içtihadi bir tercihtir. Çünkü İmam-ı Azam bunu kabullenmiyor. Dolayısıyla İmam-ı Azam'ın tercihini ele almış. Daha öte bir şey söyleyeyim. 2008 yılında bunu bizzat kaleme ben aldım. Kocaların karılarını dövmeleri karşısında o kadınlar da dayak yemesin, gitsinler kendilerini müdafaa edecek şekilde judo ve karate öğrensinler dedi. Ve bunu kaleme aldım ben. Sohbette söylemişti, kaleme aldım. Ama bunun getireceği, Türkiye'de getireceği, çünkü bir tarafta ayet-i kerime var işte Nisa suresi 34. ayet. 34. ayette nüşuzun kadından kaynaklanmasına bağlı olarak bu bir yorum. İşte nasihat etme, kocanın nasihat etmesi, yatağını terk etmesi, ayırması ve arkasından eğer soruna çözüm olacak ise şayet hafifçe vurması, Kur'an'da açık bir şekilde zikredildiği halde Hoca Efendi hayır o dayağı yemesinler, o tokadı yemesinler, karşılık versinler, judo karate öğrensinler dedi mi demedi mi? Eğer bu yayınlanırsa Türkiye'de koparacağı gürültüyü tahmin ettiğimden dolayı ben o yazıyı yazdım. Hoca Efendi'nin o sohbet değerlendirmesini, malum huzurdan esintiler diye o zaman ortam tasviriyle birlikte sohbetleri yazıyordum ben Zaman Gazetesi'nde yorum sayfasında. Götürdüm Hoca Efendi'ye okudum ve dedim ki hocam bakın bunu yayınlayayım mı? Eğer bunu yayınlar isem şayet, yayınlanır ise şayet bu yazı, yani Türkiye'de birçok insan itiraz eder. Hoca Efendi yayınla dedi ve yayınladık. Yani hiç diri etmeden yayınla dedi. Ne demişti bakın ben size okuyayım isterseniz. Ha bu bir içtihat değil mi diyeceğim. Kur'an ayetine ait getirilen güncel ve aktüel bir yorum değil mi diyeceğim. Hani yapmadı diyorsunuz ya, işte bakın yaptıklarına dair örnekler vermeye çalışıyorum. Daha onlarca örnek verebilirim. Diyor ki Hoca Efendi, kocanın karısını dövmesinin kuvvetli zayıfı her zaman ezer zalim felsefesinden ne farkı var? Siz bana siyerde Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına bir tek fiske attığını gösterebilir misiniz? Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer gibi cahiliyenin içinden çıkmış insanların hanımlarına attıkları bir tek tokat var mı? Demek ki Müslümanlıklarıyla cahiliyeye ait her şeyleri terk etmişler. Hatta kocası tarafından dövülen kadınlar judo, karate, tekvando kurslarına gitse, kocası bir tokat vuruyorsa o da 2 tokatla karşılık verse, dövme haksız yere yapılan fiili bir saldırıdır ve suçtur. Bu saldırıya karşı nefsi müdafaa meşrudur. Hatta müdafaa etmeme ayrı bir suçtur denilebilir. 27 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan yazı. Sohbet bir gün önce yapıldı veyahut da ondan bir gün önce yapıldı. 25 Ekim'de yapıldı. Ben geldim New Jersey'ye, yazımı yazdım. Ertesi gün gittim Hoca Efendi'yi okudum. Sonra da gazetede yayınlandı. Yani bakın dikkat edin. Tekvando, judo, karate kurslarına gitse diyor. Kocası bir tokat vurursa
O da 2 tokatla karşılık verse diyor. Yani mevzu o değil. Mevzu şu anda ele alacağım mevzu ki ben bununla alakalı bir hafta daha sonra koca dayağına gelen tepkiler üzerine bu meseleyi, yani o Nisa suresi 34. ayet-i kerimeyi anlatan 3 veyahut da 4 günlük bir yazı serisi de yapmıştım. Onu da satır satır Hoca Efendi'ye okuduktan sonra yayınlamıştık. Şimdi mevzu Hoca Efendi'nin içtihadi yaklaşımları ve içtihada getirmiş olduğu bakış açısıydı, değil mi? Ben bunu Cemal Türk hocama sordum. Neden? Çünkü Cemal Hoca Pırlanta serisine bizim arkadaşlarımız arasında en vakıf olan insanlardan birisidir ve o herhangi bir konu hakkında kendisine soru sorulduğu zaman Hoca Efendi'nin kitaplarında o konuyla alakalı neler demiş derli toplu bir şekilde dosya çalışmaları yapar. Sordum Cemal Hocama, Hoca Efendi'nin içtihat hakkındaki görüşleriyle alakalı sende bir dosya var mı dedim. O da dedi ki var, 2 tane dosya var dedi. Birincisi açık uçlar koydum abi dedi onun başına. İkincisi ise esneklik ve evrensellik koydum dedi. Yani bir Word dosyası oluşturuyor. Birine açık uçlar diyor, birine esneklik ve evrensellik diyor. Belki 2 ayrı zamanda çalıştı. Birinde tam 17 sayfa A4, diğerinde ise tam 13 sayfa yine A4, yani toplam 30 sayfalık bir metin gönderdi bana. Hoca Efendi'nin bizatihi ağzından çıkmış kitaplarda yazılı olan sözleriyle alakalı. Şimdi ben buradan başlayacağım. Başlayacağım ama önce şunu yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Neden Cemal Hoca hakikaten düşünen bir insandır? Yani öyle laf gele, sözün gelişi, akışı içerisinde bir söz söylemez. Neden bu dosyalara açık uçlar koydu isim olarak? Neden evrensellik ve esneklik koydu diye. Onu okuyacağım önce. İlk dosyadan bir parça okuyorum. Neden açık uçlar koymuşu burada görebilirsiniz. Bu Hoca Efendi'nin beyanları. Nerede? Dert Musikisi 40 Tesi serisinin 16. kitabında. Diyor ki, usulü fıkıh kitaplarında hüküm istinbatında hüküm çıkartmak için, bulunabilmek için başvurulması gereken metotlar üzerinde hassasiyetle durulmuştur. Doğru değil mi? Yani hükmü bilinmeyen, hani sınırlı naslardan sınırsız meselelere çözümler üreteceğiz ya, bunun bir metodolojisi olması lazım. Aksi takdirde sabahleyin erken kalkanın bir din kurması gibi aklına esen şey insan tutup Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor diyebilir. Onun için onun mutlaka bir metodolojisi olması gerekir ki zaten İmam-ı Azam'dan, kurucu imamlardan en son gelen İbn Abidin'in tasnifi içerisinde ashab-ı tercihe, ashab-ı temize varıncaya kadar zaten o metodolojiye bağlı olarak bir takım tercihlerde bulunmuş ya da içtihatlar yapmışlardır. Çözümü aranan meseleyle ilgili olarak ilk bakılması gerekli olan kaynaklar şüphesiz bunlar olacaktır. Ki Hoca Efendi bunu 2'ye ayırırdı. Derdi ki edille-i şer'iye-i asliye, edille-i şer'iye-i fer'iye derdi. Edille-i şer'iye-i asliye, yani Hoca Efendi değil, bu aslında bizim usul kitaplarımızda var olan bir şey. Kur'an ve sünnettir. Hatta bazıları buna icma ve kıyası da ilave eder. Diğerleri ise maslahattı, istihsandı, istisaptı, şer'ü men kablena, örf adet gibi sıralama devam eder gider. Amele ehlil Medine gibi. Şimdi çözümü aranan meseleyle ilgili olarak ilk bakılması gerekli olan kaynaklar neler? Şüphesiz bunlar olacaktır. O metodolojik dediğimiz şeyler. O kitap ve sünnette açık bir hüküm bulamadığımız durumlarda karşılaştığımız problemin çözümü adına bize yardımcı olacağı gibi bu temel kaynakların doğru anlaşılmasına da ışık tutacaktır. Neden? Çünkü düşünce tutarlılığı devreye girecek. Eğer siz bir metodoloji eşliğinde bir hüküm arayışı içerisinde bulunmaz iseniz, vermiş olduğunuz hükümde o metodolojiye, o sıralamaya dikkat etmezseniz, riayet etmezseniz düşünce tutarlılığı olmaz ki. Bugün piyasada var ola gelen ve adeta fetva enflasyonunu bize yaşatan, bakın bu tabir önemli bir tabir, fetva enflasyonu yaşanıyor şu an itibariyle bütün dünyada, İslam dünyasında. Sosyal medya bunu kat be kat bütün dünyaya duyuran bir rol oynuyor. Fetva enflasyonunun artma hızına hız katıyor, destek veriyor. Evet, o zaman ne olur biliyor musunuz? O zaman demin söylediğim gibi düşünce tutarlılığı olmaz. Her aklına gelen insanlar söylemeye başlar ve düşünceler arasında da katiyen ve katibeten bir tutarlılık olmaz. Devam ediyor Hoca Efendi. Gerek Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse sahabe-i kiramın kendi dönemlerinde meydana gelen hadiseler karşısındaki duruşları, tavır ve davranışları
takrirleri ve hatta sükutları bile bizim için önemli bir referanstır. Gördünüz mü? Bu ne demek istiyor burada? Hani birlikte götürüyoruz. Bir taraftan neden açık uçlar koyduğu Cemal Hoca diyoruz ama öbür taraftan Hoca Efendi'nin içtihat hakkındaki düşüncelerini bir şekilde anlatmış oluyoruz. Veyahut da yaklaşımlarını bir şekilde gündeme getirmiş oluyoruz. Neden böyle diyor? Çünkü onlar bizim için bir üst otoritedir. Bir mümin için üst otoritedir. Evet, kendisi düşünebilir, beşeri bir düşünce tabii ki üretebilir, üretmek de zorundadır ama onun test yapılacağı, sağlamasının yapılacağı ana kaynaklar Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla asli ve fer'i delillerin yanında siyerde bırakılan açık uçlar da çok iyi değerlendirmelidir diyor. Bunu da Reşit Hocam Allah razı olsun çok güzel yapıyor. Sadece o değil, tarih içerisinde çok güzel yapan insanlar da olmuş zaten siyer felsefesi adına. Hoca Efendi bu noktada hakikaten önder bir rol oynamaktadır. Sadece Sonsuz Nur'a bakmanız yeterli bile. Hani hayatı boyunca yapmış olduğu vaazları bir kenara bırakın. Sadece Sonsuz Nur'a bu gözle baksanız, yani o açık uçları siyer felsefesine yakalasanız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatın tabii akışı içerisinde ortaya koymuş olduğu görüşleri veyahut da davranışları bu gözlükle, bu perspektifle değerlendirseniz bize nice değerli hazineler bırakmaktadır. Eğer onları görebilirsek, Reşit Hocam'ın en son Kemal Gülen'le yapmış olduğu o Dostlar Meclisi sohbetinde de bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Hararetle izlemenizi tavsiye ederim. Evet, açık uçlar. Bir tarafta fıkıh var, usulü fıkıh var, furu fıkıh var, öbür tarafta bir de siyer var. Diyor ki eğer bir meselenize çözüm arıyorsanız siyerde bırakılan açık uçları da mutlaka nazar itibare almalısınız diyor. İşte Cemal Hoca bu önemli noktayı yakalamış. Hüsnü'nün anda açık uçlar demiş. Gelelim ikincisi, bunu anlamak daha kolay. Esneklik ve evrensellik. Neden? Çünkü bunu isterseniz siz söyleyin. Çünkü İslam hakikaten açık uçlar bırakmış. Esneklik dediğiniz şey o. Beri taraftan da hani belki şuurlu olarak susmuş, bu konuda insanlara güvenmiş Cenab-ı Hak ve o orada bırakılan boşlukları insanların ellerinde var ola gelen, Müslümanların ellerinde var ola gelen malzemeyle kendisinin doldurmasını istemiş ilahi maksat doğrultusunda ya da insanların maslahatı doğrultusunda ve bir tarih boyunca da ulema bunu yapmış. Zaten başka türlü de bu İslam'ın evrensel olması düşünülemezdi. Esneklik ve evrensellik tarih üstü beyanlara sahip olması anlamında. Orada şunu söylüyor Hoca Efendi, diyor ki İslam toplumunun yeniden bir ba'su ba'del mevte, yeniden bir dirilişe, öldükten sonra dirilişe, melekat-ı akliye, ruhiye ve fikriyesinde, yani hem akılda hem ruhta hem düşüncede ciddi bir ıslaha, daha canlı bir tabirle bir dirilişe ihtiyacı vardır. Dinin orijinini koruma ciddiyet ve gayreti içinde, evet, nasların esnekliğinin vaat ettiği genişlik ve evrensellikte her zaman ve her mekanda her sınıf insanın ihtiyacını karşılayacak ve bütün hayatı kucaklayacak olan bir dirilişe. Nasıl yapılacak bu? Tabii ki düşünce üretimiyle yapılacak. Tabii ki içtihatla yapılacak. Tabii ki önümüzde var olan problemlere Kur'an ve sünnet perspektiften çözüm arayışıyla olacak. Evet, şimdi geliyorum asıl konuya, daha doğrusu devam edeceğim dedim ya. Bir şey daha söyleyeceğim Hoca Efendi'den hareketle, ondan sonra bırakacağım bu videoyu. Diyor ki Hoca Efendi, bu çok önemli bir tespit. Fıkıh ve usulü fıkıh, yani fıkıh metodolojisi, usulü hem ciddi bir mesainin ürünü olmaları hem de insanlık tarihindeki emsalsizlikleri itibariyle o kadar engin ve zenginleşmeye açık. Usulü fıkıh, yani hüküm metodolojisi, hüküm istinbat metodolojisi ciddi bir mesainin ürünüdür. Bunu kabulleniyoruz. Yani nasıl diyeyim size, İmam-ı Azam'ın, İmam-ı Şafii'nin, İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in, Leys bin Sa'd'ın, daha kıyamet gibi insan sayabilirsiniz tabiinden, belli bir metodolojik yaklaşım içerisinde düşünce üretmişler ya, işte bunları kastediyor. Bu fıkıhta ben bunu misal verdim. Kelamda da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Başka İslami ilim dallarında da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Ciddi bir mesainin ürünüdür. Doğru.
ve emsalsizdir. Özellikle usulü fıkıh bu noktada çok farklı bir yerde durmaktadır. İnsanlık tarihinde diyebilirim, hatta ilim tarihinde diyebilirim. Bu kaynaklara sahip olan milletler en hayati şeylere sahip olmuş demektir. Neden böyle diyor? Çünkü öyle açık uçlar bırakılmış ki, öyle bir metodoloji ortaya konmuş ki, 14 asır sonra bile biz bugün o metodolojiyle verili bir sorunumuza çözüm üretebiliyoruz. İşte bundan dolayı diyor. En hayati şeye sahip olmuş demektir. Çünkü düşüncede tutarlılık ve o tutarlılık devamlılığı da sürekliliği de beraberinde getirecek. Bakın buraya dikkatlerinizi çekeceğim. Her medeniyetin iftihar ettiği nev-i şahsına münhasır bazı değerler vardır. Fıkıh ve usulü fıkıh da bizim medeniyetimizin en belirgin değerlerindendir. Neden böyle diyor? Çünkü fıkıh Müslümanın gündelik hayatını düzenleyen, ona bir yaşam tarzı sunan, ona bir yaşam felsefesi ortaya koyan ve hayatının bütün karelerini içine alan, dikkatinizi çekiyorum, hayatının bütün karelerini içine alan, onu istikamete sevk eden, ona bir yol haritası çizen bir değerler mansumesidir. Fıkıh da öyledir, furu fıkıhı, usulü fıkıh da zaten o furu fıkhın ortaya çıkmasına sebebiyet veren, hem de o tutarlılık içinde sebep veren bir metodolojidir. Öyle ki daha bir şey daha diyecek ki, eğer geçmişimiz itibariyle bizim medeniyetimize, İslam medeniyetine bir isim bulmak icap etseydi, ona fıkıh veya usulü fıkıh medeniyeti demek uygun olurdu. Bu kadar önemlidir Hoca Efendi'nin nezdinde ve nazarında. Kapıları ardına kadar düşünceye, hikmete, felsefeye açık bir fıkıh usulü ve fıkıh medeniyeti. Evet, içtihada bakış açısı adına benim ilk videoda söyleyeceğim şeyler bunlar. Devamı var, devamını yapacağım. Belki bir iki video daha yapacağım. Bir de kolektif içtihat adına, heyet içtihadı adına Hoca Efendi düşüncelerini müstakil bir video olarak tamamlamaya gayret edeceğim. Yani toplamda 4 video olacak inşallah şu andaki planlamama göre. Hepinize hayırlı günler diliyorum, saygılar sunuyorum.